Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika, güzel bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz kaydırmalı bir model. Ama inanın muhteşem, zor gibi görünen fakat çok çok kolay bir model. Evet, bu güzel modeli buyurun hep birlikte yapalım. Şöyle sevgili hanımlar, Polo Soft'un güzel bir ipini kullanacağım. Pembe renginde harika bir ip. Dokusu ve orta kalınlıkta bir ip. Dokusu harika. Şöyle gördüğünüz gibi orta incelikte, orta kalınlıkta bir ip kullanacağız. 3,5 milimde şişlerimi kullanacağım. Evet hanımlar, bu güzel modeli hep birlikte yapalım. Sizler de benimle yapmak isterseniz hemen ipinizi, şişinizi alın. Buyurun hep birlikte desenimizi kurmaya başlayalım. Hemen şöyle ilmeklerimi atarak desenime başlayacağım. 3,5 milim şişlerimi kullanacağım arkadaşlar şöyle. Evet. Odaklamamızı yapalım. Evet sevgili hanımlar, modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Hemen şöyle ben ilmeklerimi atarak desenimi kurmaya başlıyorum. Şu şekilde 2, 3, 4. 4 ilmek bir model. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bu ikinci model. 1, 2, 3, 4. Evet, bu şekilde 4 ve 4'ün katlarında ilmekleri atıyoruz. 2 ilmek 1, 2. 2 ilmek de sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeği. Sizlere modeli anlatabilmek için az ilmeklerle anlatacağım ki videomuz uzun sürmesin, modeli daha iyi anlayalım. Evet, hemen şöyle tekrar göstereyim. 4, 4, 4 ve 2 ilmek. Evet, şimdi hemen modelime geçiyorum. Sizler de hazırsanız hemen modele geçelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için hemen ördüm. Modelin arka yüzündeyiz. Hemen burada bir düz, bakın kenar ilmeğinden sonra bir düz örüyorum. 2 ters, 1, 2, 2 düz, 1, 2, yine 2 ters, 1, 2, 2 düz, 1, 2, 2 ters. Burada bir tane düz ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Bu başlangıçta bakın kenar ilmeğinden sonra bir düzle başlamıştık. Modelimizin sonunda biterken de bakın bir düz ve kenar ilmeğiyle bitirdik. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde modelle ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani lastik yapıyoruz burada. Kenar ilmeğini aldım. Bir tane ters ördüm. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 1 ters ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Evet, bu şekilde lastiğimizi biraz örelim ve ilerletelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın şöyle kenar ilmeği bir ters 2 düz, 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz ve bir ters bir kenar ilmeğiyle lastiğimizi hazırlamış olduk. Şimdi modelin birinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi hemen örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum. Bakın. Daha sonra buradaki 2 tane düz ilmeğimiz var. Bu modeli kurarken arkadaşlar, bu 2 ters 2 düzü kurarsanız, yani bu şekilde lastik yaparsanız modeli kurarken çok daha rahat edersiniz. Kenar ilmeğimiz, bir ters ilmeğimiz. Bakın 2 düz ilmeğim. 2 düz ilmeğin hemen önünden şuradan boşluktan bir ilmek alıyorum. Ve ilmeğimi uzattım. Şöyle hemen arkasından pardon arkadaşlar, bu şekilde taktım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir tane düz. Bakın bu şekilde. Modelin birinci sırasında bu işlemi yapıyoruz. 2 tane ters örüyorum. Tekrar bakın 2 düz ilmeğe geldik. Hemen ikinci düz ilmeğin önündeki boşluktan hemen buradan
Bir ilmek aldım ve uzattım. Şöyle arkasından ilmeğimi taktım. Hemen bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz. 2 ters. 1, 2. 2 tersimi yaptım. Şimdi 2 model uyguladık. 3. model uyguluyoruz. 2 düz ilmeğim var bakın. 2. düz ilmeğin önünden boşluktan bir ilmek aldım. Ve uzattım. Şöyle arkasından ilmeği taktım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yani arttırmış olduğumuz ilmeği burada kesiyoruz yine. Bir düz. Bakın bu şekilde. Bir ters ve kenar ilmeği. Modelin 1. sırasını bu şekilde hazırlamış olduk arkadaşlar. Modelin 2. sırasındayız ve arka sırasındayız. Burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğim. Bir düz. 2 ters. 2 düz. 1, 2. 2 ters. Bir düz. İkinci düz. 2 ters. Bir düz ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin 2. sırasında bakın bu şekilde yaptım. Şimdi örgümün yine ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bakın. Ters ilmeğimizi örmüyoruz pardon. Kenar ilmeğimizi aldım. Bu bir ters ve bir düz ilmeğin bu 2 ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. Hemen şu şekilde öndekini arkaya, arkadakini öne alıyoruz. İlmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. 2 ilmeği de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi yine burada bir düz ilmeğim var. Bakın buradaki ters ilmekle ikisini birlikte örüyoruz. Öncelikle şöyle arkasından alıyorum bakın arkadaşlar. Ters ilmeğimi örüyorum. Sonra önündeki şu düz ilmeğimiz var. Şöyle alıyorum. Öndeki düz ilmeği örüyorum. Yani ilmekleri çıkarmadan yerinde örüyorum. Bu şekilde. Yine burada bakın bir ters bir düz ilmeğim var. Yine ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Evet bakın. İki ilmeğin yerini değiştirdik. İkisini de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen bu önündeki 2 ilmeği bir ters var bir düz var bakın. Önce ters ilmeği şu şekilde örüyorum. Daha sonra önündeki düz ilmeği şöyle çıkarttırarak ördüm. Yani ilmeklerim burada da önce ters ilmeği örerek sonra düz ilmeği örerek yönlerini değiştirmiş oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi yine burada bakın düz ve ters ilmeğin yönlerini değiştiriyoruz. Eğer yapabiliyorsanız da şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen kısaca göstereyim. Burada yaptığımız işlemi tekrar ilmeklerimi takıyorum. Önce düz ilmeği şu şekilde örersiniz. İlmeği yerinden çıkarmadan. Bakın bu şekilde önce düz ilmeği örersiniz. Sonra ters ilmeği örersiniz. Ve bakın yine ilmeklerin yerleri değişmiş oldu. Yani bu sol tarafta yaptığımız gibi. Bakın önce ters ilmeği örüyorum. Sonra önündeki düz ilmeği örüyorum. Biraz sık örmüşüm arkadaşlar. Bakın. Ve düz ilmeğimi ördüm. Modelimin 3. sırasında bu işlemi yaptım arkadaşlar bakın. Modelin 4. sırasındayım ve arka sırasındayım. Modelimizin burası aslında son sırası arkadaşlar. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için ben sizlere 8 sırada anlatacağım. Şimdi burada tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yok. Bakın tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece bu başlangıçtaki ilmeği düz örüyoruz. Evet bunu da ters örmüşüm, düz öreceğiz.
Bakın. Pardon, doğru kaydırma yapmıştım. Evet. Bu şekilde tüm ilmeklerimi ters ördüm bakın. Şimdi bir modelimizi çıkarmış olduk böylece arkadaşlar. Ama modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için ben şimdi sizlere devam edeceğim. Aynı modeli uygulayacağız fakat modeli kaydıracağız. Şimdi modelin ikinci modelimizdeyiz ve birinci modeli nasıl kurduysam o şekilde kuracağım. Fakat modelimi kaydıracağım arkadaşlar. Hemen şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Bakın kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ördüm. Buradaki bakın 2 tane düz ilmeğimiz var ya, burada bir tane düz ilmeğimiz var. Bir de diğer modelin ilk düz ilmeğini alıyoruz. Bakın 2 ilmeğin hemen 2 düz ilmeğin önünden bir ilmek aldım, uzattım. Hemen arkasından şu şekil takıyorum. Ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Çıkardım. Hemen yanındaki ilmeği de düz ördüm. Bu şekilde. Hemen şu aradaki 2 ters ilmeği örüyorum. Bizim buradaki 2 ters ilmeğimiz vardı ya arkadaşlar arada. Bu 2 ters ilmek. Şimdi bakın bu düz ilmeğin üzerine ters ilmek denk geldi. Modeli kaydırdığımız için. Yine bakın modelimizdeki son düz ilmek ve diğer modeldeki son düz ilmeğin ikincisi, yani 2 ilmeğin hemen önünden şuradan boşluktan bir ilmek alıyorum. Ve şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yanındaki ilmeği de düz örüyorum. Bakın 3 ilmeğimiz olmuştu, arttırmıştık. 2 ilmeğe geriye düşürüyoruz. Hemen 2 ters. Bakın 2 tersimizi de ördük. Burada yine 3. ilmeğimizi de ters örüyoruz. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, modelin birinci sırasını bu şekilde yaptık. Modeli kaydırdıktan sonra. Evet, hemen şimdi ikinci sırasındayız. İkinci modelimizi kaydırdık. Bunu unutmayalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada 1, 2 düz ilmek ördüm. 3. düz ilmeğimi de ördüm. Ön yüzdeki 3 ters, arka yüzde 3 düz oldu. 2 ters, 2 düz. İlmekleri bakın gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters, 2 düz. 1 ters, pardon, 3. düz ve kenar ilmeği. Evet, modelin ikinci sırasında da bu işlemi yaptım arkadaşlar. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ters ördüm. 2 ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ördüm. Bakın bir düz ve bir ters ilmeğim var burada. Hemen 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Yerlerini değiştirdikten sonra 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Hemen burada düz ve ters ilmeğim var. Önce ters ilmeği örüyorum. Sonra buradaki düz ilmeği örüyorum. Yani modelimizin ne yapıyoruz? Yine kaydırmış oluyoruz. İlmeklerin yerini değiştirmiş oluyoruz. Şimdi burada yine düz ve ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Evet, öndekini arkaya, arkadakini öne alıyorum. Şekilde. Yine düz ve ters ilmeğimin yerini değiştiriyorum.
Üçüncü modelimizi de ikinci modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Bakın modeli kaydırdığımız için bir önceki sırada 3 model, bir sonraki modelde de 2 modelimiz var. Şimdi 2 ters ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet, şimdi modelin arka yüzündeyiz ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 düz ördüm. Hemen yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 1 2 düz var. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet hanımlar, bakın 2 model anlatmış oldum. Modelimiz kaydırmalı bir modeldi. Önce 3 model, sonra 2 model düştü. Şimdi bu birinci modelimin tekrarını burada tekrar yapacağız arkadaşlar. Birinci modeli bitirdikten sonra burada ikinci modeli tekrar şu modelimizi bu modelimizi yaptıktan sonra burada diğer işlemini yapacağız. Yani 1-3-1-2 1-3-1-2 model kaydırmalı olduğu için bu şekilde düşmesi gerekiyor. Tabi sizin ilmek sayılarınız daha fazla olacağı için tabi modeller daha uzun düşecek. Şimdi arkadaşlar ben ilk modelimi nasıl kurdum burada size onu göstereceğim. Siz videonun başına dönerekten modelimizin yani 4 burada 4 burada 8 modeli videonun başına bakaraktan 8 sırayı yapacaksınız. Şimdi birinci modelimi nasıl kurmuştum sizlere onu göstereyim hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum bakın. Bir tersi yaptıktan sonra bakın şimdi şuradaki şu işlemi yapacağım için yine modelimi kaydırıyorum. Bir ters ve bir düz var. Hemen düz ilmeğin önünden bir ilmek aldım. Şöyle uzattım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Daha sonra yanındaki ilmeği örüyorum bu şekilde. Şimdi bu aradaki 2 düz ilmeğimiz bakın bu 2 ilmek ters olacak. 1 2. Bu 4 ilmeğin yani ortasındaki 2 ilmek ters, sağındaki 2 ilmeklerde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir ilmekte bu şekilde desen oluşturacağız. Yine bakın bu şekilde 2 tersi yaptık. Buradaki düz ilmek ve buradaki düz ilmeğin hemen önünden şuradan boşluktan bir ilmek alıp uzattım. Hemen ilmeği arkasından aldım. 2 ilmeği birlikte topladım. Bir düz ördüm. Tekrar bu aradaki 2 ters ilmeğimizi yapıyoruz. Hemen düz ve ters ilmeğimizi sevgili hanımlar hemen önünden ters ilmeğin ilmek aldım uzattım. Hemen bu şekilde 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir de düz ördüm. Bir ters ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet şu birinci modelimizin nasıl kurulduğunu sizlere bu sırada gösterdim arkadaşlar. Bakın şu birinci sıranın 1, 2, 3 modelde bir bakın şunlar. Şimdi modelimizi sizler başa dönerekten nasıl yaptığımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce 3 model sonra 2 model. 3 model 2 model bu şekilde yani tabii ki sizin modelinizde yaptığınız ilmeklere göre değişecek. Evet hanımlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hem güzel hem gösterişli harika bir model bakın şöyle. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüm. Şimdi farklı bir renkte çalıştım. Batik bir ipte çalıştım. İnşallah onu da beğeneceğinizi düşünüyorum. İster böyle tek renklerle, dilerseniz böyle batik iplerle de çalışabilirsiniz. Bakın sizlere 2 ters 2 düz yapma dememin amacı bakın modellerimiz 2 düz ilmeklerin üzerinde. Yani modeliniz daha kolay ve daha güzel, daha hızlı yapabilmeniz için bu lastiği kullanırsanız siz de modeli daha kolay kurarsınız arkadaşlar. Ama tabii ki dilediğiniz lastik modellerini de yapabilirsiniz. Modelimiz bu arada arkadaşlar. Kabartmalı güzel bir örgü modeli oldu. Bakın dilerseniz tek renkle yapabilirsiniz. Tek renkle de muhteşem düşer. Böyle batik bir iple de yaparsanız harika olacaktır. Umarım beğendiniz. Umarım sizin de hoşunuza gitti. Sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Arkadaşlar
Bu modeli yelek modellerinde, hırka modellerinde, mevsimlik örgü, bluz modellerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Evet, şu şekilde bakın, kabartmalı, harika, farklı yapılışıyla güzel bir model. Çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir model. Hemen arkadan görünümü de bu şekilde bakın. Evet hanımlar, bir modelin daha sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, sizlerle yaptığımız modelimiz de buydu arkadaşlar. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Yeni modellerde, yeni tariflerde tekrar sizlerle birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.